Canınız istemediği için yarına bıraktığınız bulaşığın insan hayatını kurtardığını söylesem ne yapardınız? Muhtemelen dalga geçtiğimi ya da sizi iyi hissettirmek için böyle bir şey söylediğimi sanardınız değil mi? Ama bu gerçek. Hatta sizin bugün odun kesmek için kullandığınız alet bile aslında odun kesmek için icat edilmedi. Mutfağınızdaki mikrodalga fırın, giydiğiniz topuklu ayakkabı, kullandığınız yapıştırıcı ve dahası. Bu videoda tarih boyunca yaşanmış bazı olayların aslında hiç de düşündüğümüz gibi yaşanmadığını, hatta bazılarının tamamen tesadüf, bazılarının ise kişisel bir meseleyle değiştiğini göreceğiz. Beynimiz her keşfin, tarihi olayın ve icatların hep zorluklar içinde olduğuna inanmak ister. Ama biz ona bazı şeylerin aslında çok basit ve unutmakla bile keşfedileceğini anlatacağız. Hazırsanız tarih boyu sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Modern tıbbın gidişatını değiştiren, enfeksiyonları ölümcül bir kabus olmaktan çıkaran ve bugün milyonlarca insanın hayatta olmasını sağlayan ilk antibiyotik penisilini düşünün. İnsan zihni böylesine devasa bir tıbbi buluşun steril laboratuvarlarda onlarca bilim insanının yıllar süren titiz çalışmaları sonucunda bulunduğunu hayal etmek istiyor. Gerçek ise kelimenin tam anlamıyla bir bulaşık krizinden ibaretti. 1928 yılında Alexander Fleming laboratuvarındaki bakteri dolu Petri kutularını yıkamaya üşenip öylece bırakarak uzun bir tatile çıktı. Geri döndüğünde karşılaştığı manzara ilginçti. Kaplardan birinin içine pencereden uçan bir küf sporu düşmüştü. Penicillium notatum adlı bu küf etrafındaki tüm ölümcül bakterileri eritiyordu. Dünyanın en büyük tıbbi buluşu laboratuvar kurallarına uymayan bir adamın bulaşıkları yıkamamasıyla doğdu. Mutfak ve bulaşıklar demişken bugün her evde bulunan mikrodalgada aslında biz mikrodalga diye bir şey icat edelim diyerek bulunmadı. Yıl 1945. Percy Spencer adında bir mühendis askeri bir radar tüpü olan magnetron üzerinde çalışıyordu. Cihaz çalışırken cebindeki fıstıklı çikolata barının aniden eridiğini fark etti. Cihazdan yayılan radyo dalgaları çikolatanın içindeki su ve yağ moleküllerini saniyede milyonlarca kez titreştirerek içeriden ısıtıyordu ve Spencer bunu tamamen tesadüfen keşfetmişti. Çikolatadan sonra ilk denediği diğer yiyecek patlamış mısırdı ve böylece bugün mutfaklarımızın vazgeçilmezi mikrodalga fırın doğdu. Askeri bir radar teknolojisi cebinde çikolata unutan bir mühendis sayesinde yemek ısıtma aracına dönüştü. Peki ya halk arasında Japon yapıştırıcısı olarak bildiğimiz o inanılmaz güçlü yapıştırıcı, 2. Dünya Savaşı sırasında silah nişangahları için şeffaf plastik üretilmeye çalışılırken kazara bulundu. İlk bulunduğunda o kadar yapışkandı ki mühendisler onu işe yaramaz bir bela olarak görüp reddettiler. Ancak bu hatanın gerçek potansiyeli yıllar sonra Vietnam Savaşı'nda anlaşıldı. Cephede yaralanan askerlerin açık yaralarına sprey olarak sıkıldı. Dikiş atmadan saniyeler içinde deriyi birbirine yapıştırıp kanamayı durdurarak binlerce hayat kurtardı. İşe yaramaz diye çöpe atılan bir laboratuvar hatası savaş meydanlarının en büyük kurtarıcılarından biri oldu. Tesadüfleri bir kenara bırakalım ve biraz da zamanında bilimsel gelen ve hala bugün tartışılan bazı konulara bakalım. Çocukken birçoğumuza havuç ye, gözlerin keskinleşir, gece kedi gibi iyi görürsün denmiştir. Oysa havuçların karanlıkta görmeni sağladığı efsanesi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma devasa bir İngiliz propagandasıdır. İngilizler radarı yeni icat etmişti ve Alman uçaklarını gece karanlığına nokta atışı vurmaya başlamışlardı. Almanlar bu yeni süper teknolojiyi anlamasın diye İngiliz hükümeti pilotlarımız inanılmaz miktarda havuç yiyor. Bu yüzden gece çok iyi görüyorlar yalanını gazetelere servis etti. Almanlar ve tüm dünya bu yalana inandı. Bir icadı gizleme operasyonu annelerimizin bize havuç yedirmek için kullandığı bir sağlık tavsiyesine dönüştü. Dikkat ekonomisinin en büyük şehir efsanelerinden biri de subliminal mesajlardır. İzlediğimiz dizilerde veya filmlerde saniyenin 1/1000 hızında kola iç veya patlamış mısır ye yazılarının geçtiğini ve bunun bizi hipnotize ederek alışverişe yönlendirdiğini anlatan hikaye kocaman bir yalandır. 1957'de James Vicary adında bir pazar araştırmacısı şirketlerden bütçe koparabilmek için böyle bir deney yaptığını ve satışların %57 arttığını iddia etti. Tüm dünya paniğe kapıldı, hatta hükümetler yasalar çıkardı. Yıllar sonra Vicary verilerin tamamını uydurduğunu, böyle bir deneyin hiç var olmadığını itiraf etti. Ama efsane çoktan beyinlere kazınmıştı. Hiç yapılmamış sahte bir deney bugün hala pazarlama dünyasının en çok tartışılan konusudur. Bir konu daha var ki ben bile bu
video için araştırma yaparken ilk gördüğümde yok doğru değildir diye düşündüm. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür cümlesini duymayan yoktur. Ancak bu tıbbi bir araştırmanın sonucu değil, başarılı bir reklam kampanyasının ürünüdür. 19. yüzyılın sonlarında Amerikalı doktor John Harvey Kellogg insanların ağır kahvaltılar yapmasına karşı çıkıp kendi ürettiği mısır gevreklerini satmak istedi. İnsanları bu yeni kahvaltı ürününe alıştırmak için meşhur sloganı bir pazarlama stratejisi olarak bizzat icat edip dergilere bastırdı. Bugün siz kahvaltının en önemli sabah rutini olduğunu düşünürken aslında zamanında sadece mısır gevreği satmak isteyen bir adamın reklam kampanyasına inanıyorsunuz. Siz de benim gibi şu an içinizden yok ya kahvaltı önemli diyorsunuz biliyorum. Bence de önemli ama gerçekler bunlar. Peki sizce başka hangi gerçeğimizin altında kabul etmek istemediğimiz bir detay yatıyordur? Fikrinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Eminim siz de kullandığınız bir alete bakıp ya acaba bunu nasıl buldular, nasıl akıl ettiler diyorsunuz. Örneğin bugün odun kesmek veya korku filmlerinde gerilimi arttırmak için kullanılan motorlu testereler aslında ağaçlar için icat edilmedi. 18. yüzyılın sonlarında İskoç doktorlar John Aitken ve James Jeffrey zorlu doğumlarda bebek sıkıştığında kadınların pelvik kemiklerini açıp genişletmek için el krankıyla çalışan küçük bir zincirli testere icat ettiler. Simfisiotomi adı verilen ve doğum esnasında yapılan bu işlem için bıçaktan daha hızlı bir kesim sağlıyordu. Bu alet ancak çok sonraları büyütülüp ormancılığa uyarlandı. Doğumda hayat kurtarıcı bir alet bugünün sıradan bir marangozluk ekipmanı oldu. Aynı derecede absürt bir köken de kadın modasının vazgeçilmezi olan yüksek topuklu ayakkabılarda gizli. Ben bunu biliyorum diye düşündüğünüz insan boşaltım sistemi ile ilgili olan hikaye değil. Hayır, topuklu ayakkabılar bugün estetik görünüm için kullanılsa da aslında doğrudan savaş meydanları için icat edildi. 10. yüzyılda Pers süvarileri at üzerinde 4 nala giderken ayağa kalkıp ok atmak zorundaydı ve düz ayakkabılarla üzengiden kayıyorlardı. Ayakkabılara eklenen o kalın topuk askerin ayağını üzengiye adeta kilitliyor ve kusursuz bir denge sağlıyordu. Bu askeri giyim 17. yüzyılda Avrupa aristokrasisine sıçradı. Bir erkek gücü ve statüsü sembolü olarak giyilmeye başlandı. Bugün podyumlarda zarafetin sembolü olan bir tasarım aslında at sırtında ok atan askerlerin kilit mekanizmasıdır. Tarihin büyük ve epik olaylarına baktığımızda da durum değişmiyor. Tarihi kararlar bazen askeri dehaların stratejilerinden çok insani duygulara ve kişisel anılara dayanır. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya atacağı atom bombalarının hedeflerini belirlerken yıkıcı hedef listesinin en başında Japonya'nın kültürel kalbi ve eski başkenti Kyoto vardı. Ancak ABD Savaş Başkanı Henry Stimson 1920'lerde eşiyle balayını Kyoto'da geçirmiş ve şehrin tapınaklarına hayran kalmıştı. Kendi inisiyatifini ve etkisini kullanarak Kyoto'yu hedef listesinden inatla sildirdi. Bir adamın kişisel balayı anısı sayesinde koskoca bir şehir tarihi bir felaketten kurtulurken hedef Hiroşima ve Nagasaki'ye kaydırıldı. Tarihi figürlerin karizması da çoğu zaman sonradan yazılan yalanlarla bozulur. Tarihin en büyük komutanlarından Napolyon Bonaparte'ın kısa boylu ve bu yüzden kompleksli olduğu efsanesi kocaman bir yalandır. Napolyon'un boyu yaklaşık 1.68-1.70 metreydi ve bu 19. yüzyıl başlarındaki ortalama bir Fransız erkeğin boyuydu. Bu yanılgı İngiliz basınındaki karikatürlerin başarılı bir propagandası ve Fransızlar ile İngilizler arasındaki ölçü birimi farkının kayıtlara yanlış çevrilmesinden kaynaklanır. Devasa bir imparatorluk kuran adam yüzlerce yıldır basit bir matematik çeviri hatası ve düşman propagandası yüzünden tüm dünyada kısa boylu sanılıyor. Bir de gizemler var. Başlarda antik Mısır'dan kalan Rosetta taşı da gizemli ve sırlarla dolu bir taş olarak düşünülüyordu. Mısır hiyerogliflerinin sırrını çözmemizi sağlayan ve British Museum'da sergilenen o taş için başta bazı kişiler üzerinde kadim sırlar, büyüler veya evrenin gizemlerinin yazdığını düşündü. Oysa Rosetta taşı mistik sırlar barındıran büyüleyici bir metin değildir. Üzerinde dönemin firavunu 5. Ptolemaios'un tapınaklara sağladığı vergi indirimlerini ve rahiplere verdiği imtiyazları anlatan son derece sıkıcı, bürokratik bir devlet kararnamesi yazar. Mısır'ın sırlarını çözmemizi sağlayan şey antik bir büyü kitabı değil, sadece firavunun yazdığı eski bir vergi iadesi belgesiydi. Aynı vergi metni 3 farklı alfabeyle yazıldığı için Rosetta taşının şifresi çözüldü. Ortada ne gizem ne de sır var.
İşte sistem böyle çalışıyor. Aslında bu sistem birileri istedi diye değil de insan beyni gizemleri ve mükemmelliği sevdiği için böyle. Bizler sağlam bir mantığın, kusursuz mühendisliklerin ve sarsılmaz tarihsel süreçlerin içinde yaşadığımızı sanıyoruz. Oysa inandığımız gerçeklik, tatile çıkarken bulaşık yıkamayan bir bilim insanıyla, mısır gevreği satmak isteyen bir pazarlamacının reklam kampanyasıyla, radarlarını saklamak isteyen İngiliz askerlerinin havuç masalıyla ve balayına giden bir adamın nostaljisiyle örülmüş devasa, kaotik ve absürt bir ağdan ibaret. Gerçeklik dediğimiz şey çoğu zaman sistemin bize inanmamızı emrettiği ve en başarılı şekilde pazarlandığı için sorgulamadığımız bir illüzyondur. Siz kuralların kusursuz işlediğini sanırken arkada birileri kelime oyunlarıyla, sahte deneylerle ve tamamen tesadüflerle dünyanızı şekillendirmeye devam ediyor. Ve bu bölümün başında söylediğim gibi bazen bunlara inanmayı beynimiz irademiz dışında kabul ediyor. Çünkü beynimiz bazen yaşadığı olayları kendi kurgular ve o olaya öyle inanır. Bu cümleye inanması zor ama öyle olduğunu anlattığım video şu anda ekranda. Tarih boyunca inandıklarımızı gördük. Sıra beynimizin neye inandığında.